Merhaba arkadaşlar, bugün Mount and Blade Bannerlord oynuyoruz. Batanya milliyetçisi bir karakteri oynayacağız. Savaştan anlamayan, ticaret, taktik ve yöneticilik tarafı baskın bir karakter olacak. Bu yüzden ailem ormancıydı. Çocukluğumda rakamlar konusunda yetenekliydim. Pazarda mal alıp satardım. Batanyalı olduğum için piyade eğitimi aldım. En büyük başarım toprağa yatırım yapmaktı. Ve baskın yediğimizde akıncıları oyuna getirdim. İsmimiz tabii ki Evrais. Seçtiğimiz başlangıç özelliklerine göre tek el 1, gönderli 1, demircilik 1, izcilik 1, taktik 2, serserilik 1, cazibe 1, ticaret 3 ve mühendislik 1 odak puanı ile oyuna başlayacağız. Zorluğu Sancak Bey yani en zor ayarda oynayacağım. Bir de kendim ekstra zorluk ekliyorum. Simülasyon savaşları dışında savaşa kendim katılmayacağım. Karakter ölümlerini açık yapıyorum ve yan karakter gelişimlerini otomatiğe bırakıyorum. Oyuna imparatorluk topraklarında başladık. İlk iş olarak yanıma birkaç kişi alıp güvenliğimi sağlamaya çalışıyorum. En yakın şehre giderek en iyi bildiğim şeyi yani ticaret yapıyorum. Bu sırada ekibimi yükseltmeyi ihmal etmiyorum. 16 kişilik bir grup şu anlık benim için yeterli. Şehirde turnuvaya denk geldim. Bir girip en zor ayarlarda şansımı denemek isterim. 4 kişinin de tek olduğu bir aşamada ilk dayağını yiyip ikinci oldum ama turnuvadan elenmedim, sonraki aşamaya kaldım. Yine 4 kişi tek başına, bu sefer taktiksel tarafımı kullanıp birbirlerini yemelerini bekliyorum. Son kişi yüksek hasar aldığı için onu indirip sonraki aşamaya geçtim. 2'ye 2 bir aşama, yanımdaki eleman çok iyi, kendi VS'sini kazanıp bana yardıma geliyor ama rakibimiz önce beni sonra yanımdakini indirdi. Savaşta iyi değiliz, bari ticarette iyi olalım, para yönünden güçlü olalım diyorum ve kazandığım odak puanlarıyla ticareti fullüyorum. Köyde derdi olan bir köylü Oi, beni buldu. sorry, Bunun I kızını don't think I know kaçırmışlar. you. Sen baba yiğit birine benziyorsun. Kızımı geri getirir misin dedi. Benim iş bitirici kişiliğimin namım yokken bile fark ettiği için bu isteğini kabul ettim. Bir de hangi köyde olduklarını söyledi. Ben de hemen yola koyuldum. Köyü araştırmaya gittim ve köprünün altında bu kaçak çifti buldum. Tabii ki kızı babasının bu isteği konusunda ikna etmeye çalıştım ki konu güzellikle çözülsün. Başta ikna oluyor gibiydi ama sonra bu delikanlı araya girdi. Bana düello teklif etti. Raconu koyup düello teklifini kabul ettim. Ata bindiğim için bu avantajı kullanarak onu hızımla alt etmeyi planladım. Aynı planladığım zaman hasar vermeyi de başarıyordum ama delikanlı öyle bir cirit attı ki tek yedim. Bayılmışım. Köylüler beni köprünün orada bulduklarında ikisi çoktan kaçıp izlerini kaybettirmişti. Bir delikanlıya madar olduktan sonra psikolojimi toplamak için daha fazla ticaret yaptım. Aldım, sattım, aldım, sattım. Doğduğum topraklara girip orada da ticarete devam ettim. Yeni odak puanımı da savaşta daha iyi olabilmek için taktiğe verdim. İmparatorluk toprakları bana yaramadı. Memleketimi gördükten sonra içimdeki savaşçı ruh canlanmış olmalı. Bunu denemek için tekrar turnuvaya katıldım. İlk turu yanımdaki adam sayesinde geçtim. İkinci turda iki kişiyi yere sererek takımıma kazandırdım. Ama üçüncü turda 1v1 karşısında hiç şansım yoktu. Yok yok, içimde bir savaşçı ruhu olması lazım deyip bu sefer de memleketim Batanya'da bir turnuvaya girdim. Onu da kaybettim. Pes etmedim, denemeye devam ettim. Başka bir turnuvaya girdim. Onu da kaybettim. Bu kadarı bana değetti. Şehirde biriyle tanıştım. Tek elli baltaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ticaret tam benim kalemim deyip verdiği işi kabul ettim. Hemen girdim pazara. En ucuzundan baltaları aldım. Baltaları teslim edince ilk başarılı kayda değer işimi yapmış oldum. Bu diğer adımla çalkalanmaya başlayacaktı artık. Abartmazsak birazdan biraz para ve ilişki kazandım. Ekibime alabileceğim kadar adam aldım. Çünkü ben artık yükselme dönemine girmiştim. Bu kadar adam alınca giderler de artıyor tabii. Giderleri karşılamak için
ticaret yaptım. Yükselmeye devam etmek için klanımı kurmam gerekiyor. Bunun için bana nam ve yoldaş lazımdı. Ama ben Batanya milliyetçisi olduğum için Batanyalı harici bir yoldaş yanımda istemiyorum. Han'da Şahin Suruç'ta karşılaştım. Biraz muhabbet falan ettik. Onu tanımaya çalıştım ama Batanyalı değilmiş. Bundan yoldaş olmaz deyip onu orada bırakıp diğer gereklilik olan nam kazanmak için şehirleri dolaşmaya başladım. Şehirde bir şarap tüccarıyla tanıştım. Bu avcılarla anlaşmış. Başta avcılar buna çalışmış ama sonrasında kelek atıp avları kendilerine almaya başlamışlar. Merak etme bu iş bende deyip avcıların bulunduğu köye gittim. Gece yarısı onlarla karşılaştım ve konuşarak anlaşmaya çalıştım. Bu sefer ikna etmekte başarılı oldum. Çünkü önceden yediğim cirit canımı çok acıtmıştı. Bu bende travma oldu resmen. Biraz daha nam kazandıktan sonra Han'da Karabahlı Gevenlen ile karşılaştım. Benim istediğim gibi Batanyalıydı ve demircilik yeteneği vardı. Ona silah dövdürüp ticaretimi al sattan üret sat modeline çevirebileceğimi düşündüm. Hemen onu ekibime dahil ettim. Artık tek ihtiyacım namımı yükseltmek. Civarda sorunu olan biri kulağıma geldi. Çalıntı malları varmış. Bu beni hiç alakadar etmez. Ben ticaretime bakarım deyip malları ben alırım dedim. Bana malların bulunduğu yeri tarif etti. Şehirden çıkıp oraya gidecekken çalıntı malların sahibi yolumu kesti. Yok o mallar benim, bana yardımcı ol bilmem ne. Bak işine ablacım deyip yoluma devam ettim. Haydut sığınağından malları ucuzundan satın aldık. Sığınaktan çıktım ve karşımda yine o abla. Seni izledik mallar sende diyor. Ulan madem bu kadar sağlam ekibin vardı malları niye koruyamadın da şimdi bana ağız yapıyorsun? Bak işine dedim. Senin hırsız olduğunu herkese söyleyeceğim dedi ve gitti. Başımıza iş aldık vallahi. Kötü şöhretim biraz da olsa yayıldı. Bu yüzden biraz iyilik yapmam lazımdı. Ben de yoldan geçen yağmacıları dövdüm. Şehirli bir adam bana haber yollamış. Tam senlik bir işim var dedi. Ve ona doğru yola çıktım. Abimiz dükkanlardan harç alıyormuş. Şimdi başka bir çete o dükkanlara çökmeye çalışıyormuş. Diğer çeteye ayarı ver dedi bana. Ben de yoldaşımın yeteneklerini test etmek için yanına birkaç eleman verip onu bu göreve atadım. %70 ihtimal bence başarılı olması için gayet yeterliydi. Ben de başka bir görev için bir köylüyle konuştum. Koyunları varmış, bir şehre götürülmesi gerekiyormuş. Onları benim için götürür müsün dedi. Abicim ben zaten ticaret yapıyorum. Benim işim şehirleri dolaşmak dedim. Aldım sürüyü yanıma. Daha sürüyü teslim etmeden Gevenden'den haber geldi. Diğer çete bunları bir güzel dövmüş. Yanına verdiğim adamlardan birini öldürüp hem bu yaralı ekibi hem de adamın kafasını bana yollamış. Yine ayar yedik el alemden ya. O görev olmadı bari bunu yapalım deyip sürüyü teslim ettim. Teslim ettim biri yanıma gelip sen benim işte çözersin bana balta lazım dedi. Ya o basit dedim sen git şurada bekle 10 dakikaya geliyorum. Balardan malları çözdük teslim ettik. Başka biri daha geldi. Ona da lazımmış hani baltalardan. Baltada büyük bir az var. Bunu kısa sürede doldurmam lazım dedim. Ona da baltalarını ayarladım. Bir şeyler yaşadık ettik. Hayatta kalma yeteneklerimiz gelişti diye tekrar turnuvaya girdim. İlk turu kolayca geçtim. İkinci turda okçular bize tur atlattı. Üçüncü turda mükemmel bir tank görevi yaptım. Final turu benim olabilir. Kendime güvenim var. Vücudum özgüvenle dolup taşıyor. Tek yiyince geriye bunlardan hiçbiri kalmadı tabii ki. Yok abi düello tarzı savaş bana göre değil. Turnuvadan çıkınca taktiksel zekamı fark eden bir kodife dokumacısı yanıma geldi. Kervanım var ona eşlik et taktiksel zekanla bunu başarabileceğini gördüm dedi. Tam kervanlı yolda gidiyorduk ki haydutlar saldırdı. Hemen destek çıktım savaş meydanında kendini göstermem gerekiyordu. Sayısal üstünlük bizde de olsa bile savaşı kaybettik. Bir grup karavanı yağmalarken bir grup da benim peşimden geldi. Yolumu kesip benden hesap sordular. Onlara kendimden bahsedince benim ne kadar tehlikeli biri olduğumu anlayıp kendi yollarına gittiler. Ordumu geri toplamam gerekiyordu. Şehirleri ve köyleri dolaşıp kendime yeni ordu topladım. Bu sefer sıra bendeydi. Hem intikam hem de yanımdakileri geliştirmek için yağmacılara saldırdım. Doğal seleksiyon bazı adamlar buna dayanamadı
Ben de yerlerini yeni adamlarla doldurdum. Ticarette zaten iyiyim. Artık savaş meydanında da iyi olmam gerekiyor. Bu yüzden taktik yeteneğimi fullledim. Yağmacılara karşı aldığım başarılar duyulmaya başlamıştı. Şehre dinlenmek için geldiğimizde bir adam bana yaklaştı. Kumar bağımlısıymış. Kumarda tarlasını kaybetmiş. Benim tek ekmek kaynağım o tarlaydı. Lütfen geri al diyor. Tamam ama kumarı bırakacaksın dedim. Olur dedi. O iş bende dedim. Doğru hana gittim. Kumar deyince ben de dedesine çağırıyor sanmıştım. Tavla gibi bir şey çıktı. Neyse. Tavlada da iyiyiz zaten. Adamı yenip tarlayı geri aldık. Bölüm sonuna gelecek olursak ticaret ve taktik odak puanlarını fullledik. Bundan sonra cazibe ve vekilliğe yönelmeyi düşünüyorum. Klanımızı en kısa sürede kurmamız gerekiyor. Vekillik klanı kurunca benim işimi hızlandırır. Yanımıza Batanyalı bir yoldaş aldık hem de demircilik yeteneğine sahip. Henüz yeteneklerini kullanacak fırsatımız olmadı ama yakında onun üzerinden para basacağımıza eminim. Yoldaşımız var, paramız var ama namımız yeterli değil. Daha ses getirecek işler yapmam lazım. Hala tutsak olan kardeşlerimin izini de bulamadım. Kim bilir haydutların elinde ne yapıyorlardır. Önümüzdeki bölümde hedeflerimiz belli. Klan kurulacak ve kardeşlerim kurtarılacak.